videoda size neler bekliyor? Pürüzsüz kenarlar. Kulak kısımlarında sadece bu projede değil, tüm örgü projelerinizde kullanabileceğiniz efsane bir kenar örgüsü tekniği. Form vermede kafayı temel amigurumi teknikleriyle iki parçada öreceğiz. Birleştirme ve şekillendirme adım adım yapacağız. Hareketli detaylar, bacakları ve kuyruğu ayrı öreceğiz. Kuyruğa o tatlı formunu verebilmek için tel kullanacağız. Malzeme olarak ana renk pembe akrilik ipim var. 2,5 milim tığım var. 5 milim kilitli gözler tercih ediyorum. Kuyruk için 2-2,5 milimlik tel uygundur. Bir miktar boncuk elyaf. Atölye Masal'dan ben Gülay. Herkese merhabalar. Hareketli bardak altlı serimizde bugün serinin belki de en sevimli empati dostu üyesine geldik. Kedi bardak altlı. Şu ana kadar taban yapımında her bardak altlığında farklı bir yol izledik. Ama bugün çıtayı biraz daha yukarı taşıyoruz. Üst sıraya çıkışta ve kenar sık iğnelerinde yine bambaşka teknikler kullanacağız. Özellikle zincirli teknik benim favorim olmuştu ama bugün size öyle bir yöntem göstereceğim ki açıkçası ben daha önce hiçbir yerde görmedim. Tasarım aşamasında tamamen kendiliğinden gelişen bu dördüncü tekniği bakalım siz nasıl bulacaksınız? Daha önce kullanan ya da gören varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Çok merak ediyorum. Eğer malzemeleriniz hazırsa hemen örmeye başlayalım. İpimi 2 kat yaparak örüyorum. Kilitledikten sonra 2 zincir çekiyorum ve ikisini bir. 11 tane ikili trabzan dolduralım. Tığımdaki ilmeğimi çıkartıyorum bakın. Birinci trabzanımın tepesinden değil, ikinci trabzanın tepesinden öreceğiz. Çünkü geldiğimde arada bir ilmek oluşturmuş olacağız. Sayımızın artmasını istemiyorum. İkinciden ilmeğimi arkaya alıyorum. Bakın aldığımızda şurada oluşacak boşluktan tığımı geçiriyorum ilmeklerin altından. Sonra burada atladığımız ilmekten de geçiriyorum tığımı. Arkaya aldığım ilmeğin içinden de tığımın kancasını geçiriyorum. İpimi alıp hepsinin içinden düzeltiyorum. Tığımdaki ilmeği tutuyorum. Arkaya doğru çeviriyorum. Tığımın kancası ile ipimi öne doğru alıyorum. Ve ikisini bir örüyorum. Yükseldim. Bunu saymayacağım. Aynı yere bakın tığımın kancasıyla giriyorum. İlmeklerin arasından çıkartıyorum. İpimi öne alıyorum. İkisini bir, ikisini bir. 1, 2. Tığımın başına doluyorum. Bir sonrakine ikili trabzan yaparak şimdi örmeye devam ediyorum. Her birine 2 tane ikili trabzan yapalım. Sıra sonunda sayımız 22 olacak. İkisini bir, ikisini bir örüyorum. Bakın çok daha pürüzsüz bir üst sıra geçişi yapıyoruz. Şimdi bunu arttırma sayıyorum. Bir sonrakine bir tane tek ikili trabzan örüyorum. Bir yanındakine arttırıyorum. Bir yanındakine bir tane örüyorum. Yani arttırmayla başladığımızı kabul ediyoruz. Bir arttır bir ör, bir arttır bir ör sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. 33 tane ikili trabzanımız oldu. Çeviriyorum, ipimi alıyorum ve bir tane örüyorum. Aynı yere ikili trabzanımı yapıyorum. Yine arttırma olarak kabul ediyoruz. Yanına 1-2 tane örüyoruz. Şimdi 11 ile başladık. 22, 33, 44 ve 55'e kadar yükselteceğiz. Daha önce videolarımda hiç kullanmadığım o kenar tekniğini size gösteriyor olacağım. 55 adet ikili trabzana ulaştığımda parçamın aldığı görüntü bu. Ben ördüğümde düz oluyor diyen arkadaşlarım oluyor. Bu formu yakalayamadıklarını söylüyorlar. Bakın verdiğim sayılarla ve bu birleştirme tekniğiyle de yine bombeli bir ürün elde ettik. İpinizi 2 kat kullanın. Daha sert dokulu bir ip kullandığınızda bu şekilde bir görüntü elde edebileceksiniz siz de. Sorun yaşıyorsanız tığ numaranızı küçültebilirsiniz. Daha sıkı bir örgüm yapabilirsiniz. Şimdi gelelim kenar tekniğine. İlkinden değil ikincisinden ipimi alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Hemen geri dönüyorum. Buradaki boşluktan alıyorum ipimi, ikisini bir örüyorum. Geriye doğru öreceğiz. Bir önceki ilmekte bir gerideki ilmekten bir önden alıyorum, örüyorum. Bir geriden alıyorum, örüyorum. Bakın tığımındaki ilmeği tutuyorum. Bir önden arkaya tığımın kancasını gönderiyorum. İpimi alıyorum, örüyorum. Bir sonrakinde tığımdaki ilmeği tutuyorum. Tığımın kancasıyla arkadan öne geliyorum. İpimi alıyorum ve örüyorum. Atlamadan bir arkadan bir önden olacak şekilde tüm ilmekleri örüyoruz. Ve bakın bu şekilde grup halinde ters sık iğneler yapmış olacağız. Örgü kenarına daha farklı bir form kazandırmış olacaksınız. Daha tok bir duruş elde edeceksiniz. Kullanacağınız kenar tekniklerini eklemelisiniz. Şimdi tamamlayalım ve kafayla devam edelim.
Şimdi sihirli halka yaparak kafa yapımına başlıyorum. Sihirli halkanın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğne çalışıyorum. İlk sık iğnenin içerisinden başlayarak her bir sık iğneye 2 tane sık iğne yapıp arttırıyoruz. 6 olan sayımızı 12'ye çıkarıyoruz. Şimdi bir üst sırada bir örüp bir artıracağım. 2 örüp bir artıracağım. 3 örüp bir artıracağım. 30 sık iğneye ulaştıracağız. Eğer amigurumaya yeni başladıysanız rahatlıkla takip edebileceğiniz derslerim var. Açıklamaya ekleyeceğim linkini. Ayrıca kanalımda yeni başlayanlara özel anlattığım temel teknikler videolarım var. Onları da izleyerek destek alabilirsiniz. Onları da buraya ekleyeceğim. Şimdi 30'a ulaşalım. Parçadan bir tane daha öreceğiz. Şöyle örüp hazırlamıştım ben. İpimi dikiş için kesiyorum ve ikinci parça olan elimdekini devam ettiriyorum. 30 sık iğneyi koruyarak 7 sıra boyunca düz öreceğiz. Her bir ilmeğe bir sık iğne, 7 sıra örelim ve devam edelim. Evet, şimdi bitirdik. Dolum ve dikişini göstereceğim. Örgünün dışarıda kalan ilmekleri değil, içeride kalan ilmeklerinden alıp dikiş yapacağız. Bir kafa parçasından, bir alt parçadan içeride kalan ilmekleri alıyorum. Dış ilmekler görünen yerde kalacak. Şöyle bir birleştirme görüntüsü elde edeceğiz. Çizgi kalsını istiyorum. Sebebini de tamamını bitirdikten sonra göstereceğim. Şimdi elyaf dolumu yapalım. Bütün ilmekleri atlamadan dikelim. Elimle yassılaştırıyorum, düzeltiyorum. Bakın çok sert bir dolum yapmadım. İpimi sabitleyip saklıyorum ve ağız kısmını çalışacağız. Şimdi başlangıcımı arkada bırakıyorum. Ön kısımdan ağzını işleyeceğiz. Geçmeden önce neden bu şekilde bir çizgi yaptığımızı da söylemiş olmak istiyorum. Bakın şimdi şekil verdikten sonra buranın şu formda kalmasını istiyorum. Gördünüz mü? Aşağı içeri çektiğimiz zaman bir çizgi oluşturacağız. Eğer bu şekilde bir dikiş yapsaydık, yani dış ilmekleri alarak dikiş yapıp yuvarlatsaydık, istediğimiz görüntüyü tam anlamıyla vermeyecekti. Bu noktaya da dikkat edelim. Bakın alttaki çizginin altından geliyorum. İpimi biraz bırakıyorum. Burayı 1 sayıyorum. 2, 3. Üçüncü sıradan giriş yapıyorum ve aynı yerden tekrar çıkartıyorum iğnemi. Sıkıştırıyorum. İkinci kez tekrar ediyorum. Sıkıştırıyorum. Üçüncü kez tekrar ediyorum ve sıkıştırıyorum. Elyafları yerleştiriyorum. Şimdi şöyle ilmek alıyorum aradan ve kulak yapacağımız noktadan şöyle 2 sıra, bakın 1 2 çıkartıyorum, çekiyorum. Bir sık iğne aralıkla tekrar aşağıdan geliyorum. Aynı işlemi diğer tarafta da tekrar ediyorum ve elimle şekillendiriyorum. Şimdi iplerin ucunu birleştirip saklıyorum ve gözlerle devam edelim. Şimdi gözler için beyaz tabanlar hazırladım. 6 sık iğne, 12 sık iğne ve tamamını da ilmek kaydırma yaptım. İplerimi kısa kestim. Gözleri nereye yerleştiriyoruz onu göstereceğim size. Sihirli halkada tam ortasına yerleştirmiyorum. Başlangıç noktam, bakın 6 sihirli halka yaptığımız yer ve 12 hemen arasına bu şekilde yerleştiriyorum. Gözlerin birbirine yakın ortada olmasını istiyorum. İstediğiniz şekilde siz kendiniz kafaya da yapıştırabilirsiniz. Şimdi arkadan da mühürlüyorum. Gözlerimiz hazır. Şimdi kulaklardaki çok işinize yarayacak olan tekniği göstereceğim ve kulakları tamamlayacağız. Açık renk ipimle öncelikle bir üçgen çalışacağım. İpimi alıyorum ve zincir çekeceğim. Kilitliyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. İkinci zincirin içinden bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi bir tane ilmeğim var. İçine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra bakın şu yanda kesik bir çizgi göreceksiniz. Onun içinden tığımı geçiriyorum ve oraya çalışıyorum. 2. Bir sık iğnem vardı. Şimdi 2 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekiyorum, geri çeviriyorum. Bakın ilkine değil, ikincisinin içine 1 2 tane sık iğne yapıyorum. Yandaki kesik çizgiye bir
bir tane sık iğne yapıyorum ve sayımı 3'e çıkarttım. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. İlkine değil, ikincisine. Bir tane sık iğne örüyorum. Yanındakine 1, 2 tane örüyorum. Yandaki kesik çizgiye de bir tane sık iğne örüyorum. Bir ördüm, bir arttırdım, bir ördüm. Bakın, pürüzsüz bir üçgen çalışmış olduk. Bu kenar tekniğiyle kitap ayraçları yapabilirsiniz. Parça örgülerinizde kullanabilirsiniz. Birçok alanda değerlendirebilirsiniz. Pürüzsüz bir kenar çalışmış oluyorsunuz. Şimdi ipimizi değiştireceğiz. Son ilmeğimi şöyle geri alıyorum. Tığımda 2 ilmeğim var. Ana renk ipimi alıyorum ve ikisinin içerisinden geçiriyorum. Şöyle sıkıştıralım. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi etrafına dolaşacağız. Bakın 3 tane sık iğne yapmış oldum. Tam tepe kısmına geldiğimde buraya 1, 2, 3 tane aynı yere çalışıyorum. Şimdi diğer taraftan devam ediyorum. 3 tane sık iğne de diğer taraftan örüyorum ve kulak parçası bu kadar. Dikiş için ipimi kesiyorum. Bir tane daha örüyorum parçadan. Şimdi nasıl birleştireceğiz bakalım. Gözleri şimdi ikiye ayırdığımız kısımdan, ağız burun kısmından şöyle yanlardan yapıştırarak kullanacağım. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ücretsiz abone olabilirsiniz. Üye olarak da kanalımda bulunan ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Üyelere özel içerikler, teknik püf noktalar paylaşıyorum. Katıl butonuna tıklayarak ayrıcalıkların detaylarını inceleyebilirsiniz. Şimdi şöyle kulakları da vermiş olduğumuz çukur kısımdan bir köşesini yerleştireceğim. Ve diğer köşesini de aşağıya doğru bakın. Ne yapacağız o halde? 2 sıra atlamıştık. 1, 2, 3, 4. 4 sıra genişliğinde kulağı dikeceğiz. Bir kafadan bir kulaktan alarak dikişini yapalım. Örgünün düz yüzünü ön kısmına getirmeyi unutmayın. Diğerini de aynı şekilde dikelim. Bacakları nasıl yapacağımızı anlatacağım. Bacaklar için 2 tane minik parça öreceğiz. Sihirli halkanın içerisine 6 sık iğne. Her birine çift batarak 12 sık iğne. 3 sıra boyunca 12 sık iğneyi örüyoruz ve parçayı kapatıp karşılıklı birleştiriyoruz. Bu tekniklerle bacakları örmüş olacağız. Taban kısmının neresine dikeceğimizi göstereceğim. Öncelikle kuyruk detayıyla devam edelim. Şimdi 10 santimlik, yaklaşık 10 santimlik bir telimiz var. Sihirli halkanın içerisine şöyle kilitliyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İkili trabzanlarla dolduracağım. 6 adet ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle kıvırıyorum. İlk ilmekten alarak örmeye başlıyorum. İlmek kaydırma yaptım. Tekrar yapalım. İpimi alıyorum. Tığımdakinin içinden geçiriyorum ve kilitliyorum. 1, 2. Aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bunu 1 olarak kabul edeceğiz. Her birine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Dönüp geldiğimde ikisini 1 kabul ediyoruz dediğim ilmeklerin tam tepesinden alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. 1, 2 yükseliyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Telimizin boyunca uzatabiliriz. Ben 10 sıra öreceğim. Tellerimin ucunu da kıvıracağım. Nasıl yerleştirdiğimi göstereceğim size. Şimdi 10 sıramı tamamladım. Telimi de şöyle ölçebilirim. Uçlarını kıvıralım. Bir kıvırdığım ucu da şu şekilde bantlıyorum. Ve bu şekilde bir parça elde ettim. Parçamızı yerleştiriyoruz. Kuyruğun içerisine dolum yapmıyorum. Ve şimdi karşılıklı olarak kapatıyorum. Dikiş için uzun kesiyorum. Şimdi parçalarımızı birleştirelim. Kafa kısmında elinizle şöyle şekillendirin. En son şeklinizi verin. Bakın iki çizgi de dış tarafta kalıyor. Tam düz olmayan bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Zaten buradan çektirdiğimiz için bu görüntüyü elde edeceğiz. Biz bunu bardak altı yapacağımız kısma yapıştırarak kullanacağız. Bakın
Şurası bizim birleştirme yerimiz. Birleştirme yerini arkaya alıyorum. Kenarla birlikte 3 sıra olmuş olacak. 4. sıraya biraz taşıyor. Şimdi bu kısma silikonumu sıkıyorum. Aksesuarlarda yapıştırma tercih ediyorum. İsterseniz dikiş de yapabilirsiniz. Elde nazik yıkama öneriyorum. Şimdi bu şekilde yapıştırdık. Bacakları nereye dikeceğiz? Bacakları şöyle aşağıya doğru bakacak şekilde ayarlıyorum. Bak şimdi şu kenar kısmından, kenar ters sık iğne yaptığımız kısımdan, bakın buralar boş kaldı. Şimdi bu aralık kısmından kafaya birazcık değdiriyorum. Tam şöyle dikeceğim. Az miktarda açık renk ipimi aldım. Alttan geliyorum. Sihirli halkanın tam üzerinden iğnemle çıkıyorum. Bir sık iğne boyunca. İğne ardı yapıyorum. 2 defa. Bir boşluk bırakıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Yine bir sık iğne boyunca 2 kez çalışıyorum. Bir sık iğne boşluk bırakıp bir yanındakine geçiyorum. İpimi düğümlüyorum ve saklıyorum. Bu şekilde de ayakları çalışmış olduk. Diğerini de diğer gözün altına hizalıyorum ve dikeceğim. Kuyruğumuzu da tam kafayı ortalayıp ilmek kaydırma yaptığımız yerlerden dikelim. Ve dikişlerimizi de tamamladık. Kalıp gibi duran bir bardak altlığı elde etmiş olduk. Şöyle kuyruğumuzu da hareketli kıvıralım ve şekil verelim. Peki ya siz nasıl buldunuz? Sadece bardak altlı olarak mı kullanmayı tercih edersiniz, yoksa aksesuarlarınızı koyabileceğiniz bir dekoratif parça olarak mı kullanmayı tercih edersiniz? Kanalıma abone olmayı ve yorumlardan fikrinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.